Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime hemen başlıyorum. 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 5 su bardağı un azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edelim. Evet, gördüğünüz gibi hamuru toparladım. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Aynı kaba alarak üzerini kapatalım ve mayalanması için bekletelim. İç harcımız için bahçeden topladığım, yıkadığım kabaklarım var. Yaklaşık 1 kiloya yakın kabak kullandım. Miktarını azaltabilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, temizlediğim kabakları rendeliyorum ve bir süzgecin içine alıyorum. Fazla suyu süzülmesi için önemlidir. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Üç adet kuru soğanımı da yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Bir tutam maydanozum var. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Kabakların üzerine alıyorum. Şöyle 1-1,5 tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptım ve karabiber ekliyorum. Karabiber ve kabak çok yakışıyor. Mutlaka ekleyin. Karıştıralım. Hamur mayalana kadar fazla suyu süzülmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Biraz sıvı yağ gezdirerek havasını alıyorum. Ve tepsimize bolca sıvı yağ gezdirelim ve her tarafını yağlayalım. Hamuru orta kısmına alalım. Oklava merdane kullanmadan elimizle sündürerek tepsi büyüklüğüne getirelim. Gördüğünüz gibi hamurumu açtım ellerimle. İç harcımı üzerine alıyorum. Hafif bir şekilde yayıyorum. Hamurları kenardan toplayarak ortada buluşturuyorum. Evet, hamurumuzu kapatalım ve elimizle bastırarak tepsi büyüklüğünde açalım.
Yine bir adet yumurtayı biraz sıvı yağla çırptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bolca susam serpiyorum. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, tepsi böreğim pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Şöyle ilk sıcaklığı geçmesi için kenarda biraz dinlendirelim. Vaktiniz varsa soğutabilirsiniz. Evet, ben ılık olarak dilimler halinde kestim. Şöyle bir dilim çıkartarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.